Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eser'le birlikte özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Türklerin Avrupa'da nasıl bilerek kapı dışarısında bırakıldığını, Avrupa Birliği'nin ne kadar büyük bir yalan olduğunu Türkiye için, Türkler için bunları ele alacağız. Ayrıca bildiğiniz üzere Avrupa'nın tüm ülkelerinde ırkçılık artıyor. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı neler bekliyor, perde arkasında neler planlanıyor, Türklerle ilgili gizli planlar neler, bunların hepsini konuşacağız. Recep abi, öncelikle şunu sana sormak istiyorum. Avrupa Birliği dedik. Evet. Bizi izleyen herkes de biliyor ki Avrupa Birliği Türkler için bir yalandan ibaret. Bizi oyalıyorlar. Bu 60 yıldır bu böyle. Peki bizi oyalamalarının gerekçesi nedir? Bunların kafalarının arkasındaki gizli plan nedir? Fatih, zaman zaman bizim ülkemizi yöneten liderlerimiz de diyor Avrupa Birliği Hristiyan Birliği olmamalı diye. Fakat genlerindeki bu Hristiyan kimliğini bir türlü atamıyorlar. Diyorlar ki sınırlar kalkacak. Artık ortak bir Avrupa var. Görece olarak kaldırsalar da kafalarındaki sınırları bir türlü kaldıramıyorlar. Fatih, bugüne kadar programlarımızda lokal olarak ülke biz ırkçılığa aslında işte Avusturya'da ırkçı parti, Almanya'da ırkçı parti, Avrupa'da ülkeler bazında ırkçılığı inceledik. Gurbetçilerimiz, izleyicilerimiz paniğe kapılmasınlar ama 2 gündür Brüksel'de yürütülen bir toplantı var. Bunun adı Ulusal Muhafazakarlar Toplantısı. Bu Avrupa'daki ırkçı zihniyetlerin dün ve bugünlerde birleştiği bir toplantı. Sevgili izleyiciler, bu ay içinde 2 toplantı daha olacak böyle. Biri 22-23 Nisan'da yine aynı devletlerin katılımıyla Macaristan'da olacak. Bir sonraki toplantıda ay sonunda Romanya'da olacak. Yani çok ciddi bu. Bunlar Avrupa'nın ırkçıları. Bu Nisan ayı içerisinde 3 defa Avrupa'da bir araya gelecekler Fatih. Ve bunlar Avrupa'nın Müslümanlaşmasının önüne nasıl geçeriz? Ulusal sınırlarımızı nasıl koruruz? Hristiyanlığı nasıl yükseltirizin planlarını yapıyorlar. 22-23 Nisan'da yapılacak olan toplantıya Amerika'dan da ulusalcı bazı senatörlerin katılması bekliyor. Bunlar Trump kafası aslında. Bunlar Hristiyanlığı ve kendi ırklarını, ulusal kimliklerini koruma peşinde olan, yani sınırlar kalkacakmış, bütün insanlar kardeşmiş, bunları falan rafa kaldıran insanlar. Şimdi tabii bunların asıl amacı, bu Avrupa'daki bugünlerde yapılan toplantıların asıl amacı Avrupa Parlamentosu'na daha güçlü girmek, birlikte hareket etmek ve Avrupa'daki yabancılar ve Müslümanlar konusunda ortak hareket etme çabasından geliyor. Yani bugünden bir fitilin ateşini yaktılar. Bu yarın olur, 1 yıl sonra olur, 2 yıl sonra olur. Ama bizi izleyen izleyicilerimiz ve gurbetçilerimiz, bu planlı bir toplantılar zinciridir. Bir daha vurgulamak istiyorum. Avrupa'nın kafatasçı Hristiyanları ve İslam düşmanı faşistleri Nisan ayı içerisinde birçok ülkede toplantılar yaparak Avrupa'nın kurtuluşunu nasıl sağlarız? Yeniden büyük bir Avrupa'yı nasıl yaratırız ve bu göçmen sorununu nasıl hallederiz konuşuyorlar. Şimdi o zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Avrupa'da bulunan tüm Müslümanları birer tehlike olarak görüyorlar ve aslında bu Haçlı kafası. Haçlı kafası zaten bu zihniyetlerin kafasında şu. Diyorlar ki Fatih, İstanbul, Ayasofya bizimdir. Yani bu toplantılara katılanlar zaten Avrupa'dan bu toplantılara katılanların kafası şu. İstanbul ve Ayasofya bizimdir. Bayrağımızı oraya tekrar dikeceğiz. Ege, Meryem Ana Manastırı, buralar bizim için kutsaldır. Buralar bizim toprağımız. Yani şu an silahlı olarak görmesek de o defalarca yenip gönderdiğimiz Haçlı orduları var ya, Anadolu'ya gelenler, Kudüs'e kadar gitmeye çalışanlar hep Osmanlı ve Selçuklu ve Türkler bunların ilerleyişine, Kudüs'e kadar gidişine, kutsal topraklara kadar gidişine engel oldu. Şimdi bunlar şu anda silahsız hallerini görüyoruz.
Ama bunlar sonuçta Avrupa'daki devletleri yöneten politikacılar ve gelecekte de daha etkili olacaklar. Ben Avrupa'daki bu gidişata dikkat çekmek istiyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Avrupa'nın gittiği nokta aslında şu. Mesela Almanya'dan örnek vermek gerekirse AfD denilen bir parti var biliyorsunuz. Hep anlatmaya çalışıyoruz. Şu anda AfD oylarını sürekli olarak arttırıyor. İktidardaki Scholz'un partisinden daha çok oy oranına sahip şu anda. Kamuoyu araştırmaları da bunu zaten açık bir şekilde ortaya koyuyor. Kıymetli izleyicilerimiz, bu insanlar bu toplantıları yaparak aslında Avrupa Birliği'ne, Avrupa'ya yeni bir şekil, yeni bir rota çiziyorlar. O nedenle şu anda hani biz mesela Ukrayna'da savaş çıktığında ne dedik? Ukraynalılara, Türklere, Müslümanlara göstermedikleri kadar ayrıcalık gösteriyorlar. Mesela Fransa'dan yine bir örnek verelim. Eğer Ukraynalıları evinizde misafir ederseniz savaştan kaçmış gelenleri her ay size 850 euro para ödüyordu. Siz hiç Avrupa Birliği tarihinde evine göçmeni alana para ödendiğini gördünüz, duydunuz mu arkadaşlar? Hayır. Ve bunların değerli izleyicilerimiz göçmenlerle ilgili sıkıntısı şu. Mesela Almanya'nın yurt dışından 2 milyon çok acil bir şekilde göçmene, işçiye ihtiyacı var. Ama Almanya Başbakanı ne yaptı? Türkiye'den almak yerine ya da Suriye'den, Irak'tan, Müslüman coğrafyalarından almak yerine ne yaptı biliyor musunuz? 2 ay önce Brezilya'ya gitti, ardından da Hindistan'a gitti. Neden? İşçi anlaşmaları yaptılar. Bu şunu gösteriyor bir kez daha değerli izleyicilerimiz. Avrupa Birliği evet Hristiyanlar kulübü. Bu net. Fatih çok özür dilerim. Sevgili izleyiciler, Fatih Hristiyan Hindistan dediği için Hindistan'a değinmek istiyorum. Bugün İngiliz Başbakanı Hint kökenli. Büyük oyunu görün diye. İngiliz Başbakanı Hint kökenli. Amerika Başkan Yardımcısı Hint kökenli. Almanya Hintlileri getirmek istiyor. Peki dünyada açık açık Müslüman ve Türk karşıtı olan ülke neresi? Hindistan Fatih. Yani bilinçli şekilde Hindistan'a geliyor. Brezilya nere? Almanya nere? Hindistan nere? Almanya nere? Yani bu politika bilinçli bir politikadır. Şimdi Hindistan'ın kıymetli izleyicilerimiz bakın devlet başkanı Modi bir sürü ödüller alan kişi. Bir sürü büyük kuruluşlardan, STK'lardan, sivil toplum kuruluşlarından ödüller alıyor sürekli. Yeryüzünde en büyük Müslüman düşmanı olan devlet başkanıdır arkadaşlar bu kişi. Şu anda Keşmir sorunu diyen bir sorun var biliyorsunuz. Bu Keşmir sorunu Hindistan sınırıyla Pakistan sınırı arasındaki onlarca yıldır devam eden bir sorun. Nedir biliyor musunuz sorun? Hindistan Müslümanları katlediyor, Müslümanları öldürmeye devam ediyor. Kim yapıyor? İşte bu ödüller verilen kişi. Şimdi sanıyorum puzzle'ın parçaları daha iyi kafamızda oturdu. Konu şu, Türkleri, Müslümanları hiçbir zaman Avrupa'nın bir parçası olarak kabul etmeyecekler. Bazı izleyicilerimiz biz anlattıklarımızda videoların altına şu yorum yapıyorlar. Saygı duyuyorum. Ancak diyorlar ki kardeşim biz burada yaşıyoruz. Burası güllük gülistanlık vesaire. Tamam. Avrupa'da yaşıyoruz. Bir sıkıntı yok. Ama sen her zaman yabancısın. Sen bu topraklara ait değilsin. Sen zorlasan da kendini illa yani yırtsan da sen bu toprakların evladı değilsin. Çünkü seni kabul etmiyorlar kardeşim. Orada doktor da olsan, canlar da kurtarsan, çok güzel işler de yapsan, gazetelerde kahraman Türk diye haber de olsan sen Türksün, sen Müslümansın. Yani Hindistan sorununa değinmek istiyorum. Bugün Hint paralı askerler Filistinlilere karşı İsrail ordusu saflarında çalışıyor. Almanya'nın Hindistan'dan işçi getirme planı basit bir plan değildir. Bugün yaşantınıza ya da bulunduğunuz yerde hayatınızı etkilememiş olabilir. Ama biz size bugünlerde yapılan toplantılardan ve Avrupa'daki büyük oyundan bahsediyoruz. Bunun sonuçları 3 ay sonra görülür, 1 yıl sonra görülür, 3 yıl sonra görülür. Ama bunların gizli planı budur Fatih. Şimdi süremizin sonuna geldik. Son bir cümle söyleyeceğim Recep abi izninle. Kıymetli izleyicilerimiz bakın. Almanya diyoruz değil mi? Türkiye'den sonra en çok vatandaşımızın yaşamış olduğu ülke. İkinci ülke değil mi? Yaklaşık 5 milyon vatandaşımız Türkiye kökenli kardeşimiz var değil mi? Değerli izleyicilerimiz. Almanya'yı kim yönetiyor? Almanlar mı yönetiyor sizce? Bakın. Almanya'yı Amerika Birleşik Devletleri'ni de Yahudiler yönetiyor. İsrailler yönetiyor.
Yani oyunun daha büyüğünü görmek için İsrail faktörünü unutmamak gerekiyor. Türkler, vatandaşlarımız tabii ki ekmeklerini kazanıyorlar. Bir de şöyle bir şey var Recep abi. Biz mesela Almanya ile ilgili eleştirilerde bulunabiliriz. Gazeteciyiz, yorum yapıyoruz. Küfür etmiyoruz, hakaret etmiyoruz. Gerçeği anlatmaya çalışıyoruz kendi bakış açımızla. Bazıları diyor ki, mesela geçen bir yorum yapmıştık seninle. Demiştik ki, bugün Rusya ile savaş çıksa Türkleri askere alacaklar dedik. Bazıları bize kızdı. Dediler ki tabii ki gideceğiz. Biz burada dediler ekmek yiyoruz. Ekmek yediğimiz yere ihanet edemeyiz. Arkadaş, Almanya aşevi mi? Sen emeğinle oradasın ya. Kendini niye bu kadar ucuzlatıyorsun? Sen bu ülkede, Almanya'da sana sadaka mı veriyorlar? Sen emeğinle, alın terinle bu ülkeye katkı sağladığın için neymiş? İşte burası bizim ekmek yediğimiz yermiş. İhanet edemeyiz. İyi, git Rusya'ya karşı savaş. İsrail'de hasbelkader çalışmak zorunda olsan Filistinli kardeşlerine karşı mı savaşacaktın? Böyle mantık mı olur ya? Neymiş? Aşevi mi kardeşim Almanya? Sen sokakta kalmış bir adam mısın? İnsansın. Niye kendinizi bu kadar düşürüyorsunuz kardeşim? Sen emeğinle varsın. Almanya senin kara kaşına, kara gözüne meraklı değil. Yani kendinizi düşürmeyin kardeşim. Alman kim? Benden ne üstünlüğü var? Ülke zengin olabilir. Benim doğduğum coğrafya fakir olabilir. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ne olursam olayım. Ama benim bayrağım bir tane, devletim bir tane. Ben hiçbir zaman kendimi Almanya'ya ait hissetmiyorum. Bu ülkenin ekmeğini yiyorsunuz. Böyle eleştiriler de var bize. Kusura bakmayın, uzadı süre. Recep abi şöyle şeyler var, yorumlar. Sen de görüyorsun. İşte siz ekmek yediğiniz yere ihanet ediyorsunuz. Eleştirmeyelim mi kardeşim? Yani ne yapalım? Almanya 10 numara. Her şey 10 numara. Almanya biz yatsak da bize para ödüyor mu diyelim. Çalışsak da karnımızı da doyursak teslim olmayacağız ya Fatih. Ruhumuzu, kimliğimizi satmak zorunda değiliz yani. Biz emeğimizi satıyoruz. Kardeşim sen burada yaşıyorsun. Öbürü başka coğrafyada, öbürü başka bir ülkede. Bu benim benliğimi değiştirir mi? Bu ülkeyi eleştirmek kimliğimizi, kanımızı mı değiştirecek? Ben kardeşim Türk'üm. Sen de Türksün. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Hepimiz bu devletimize bağlıyız. Bu kadar, bitmiştir. Geri kalan teferruat. Sinir oluyorum abi. Gerçekten diyorlar ki ekmek yediğimiz yere ihanet. Lan neyi ihanet ediyoruz ya? Eleştirmeyelim mi? Aşevi mi kardeşim burası Almanya? Aşevi mi bu? Ben aşevinin kapısında sıraya giren adam mıyım ekmek yedim diye? Çalışıyoruz. Alnımızın teri. Sen de çalışıyorsun kardeşim. Bu devlet sana bakmak zorunda. Evet kardeşim. Sen bu ülkenin kalkınmasına 1960 yılından beri bu topraklara gelen insanların, büyüklerimizin evlatları değil misin? Torunları değil misin? Aynı milletten insanları değil misin? O savaştan çıkan Almanya'yı büyük Almanya yapan sizsiniz zaten. Biziz, bizim büyüklerimiz. Niye kardeşim kendinizi düşürüyorsunuz? İşte biz Almanya'ya nedir? İşte ekmek yediğimiz yere ihanet. Ne ekmeği kardeşim? Sen çalışıyorsun, ekmeğin var. Çalışmazsan Alman seni kapının önüne koyar. Yani kıymet mi biliyorlar? Kıymet bilseler bugün Almanya'da 4 Alman'dan bir AfD'ye oy vermez kardeşim. Bu kadar. Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili lütfen sizler de görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazın. Yanılıyorsak lütfen bunları da yazın. Memnun oluruz. Saygı çerçevesinde biz zaten biliyorsunuz, bizi takip edenler, biz bütün yorumları okuyoruz. Hepsine de elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyoruz. Yetişemediklerimiz var. Günde yaklaşık 4000 yorum alıyoruz değerli izleyicilerimiz. Yani işi gücü bırakıp bunlara cevap vermek gerekiyor. Tabii ki mümkün olmuyor. Gecikmeler oluyor vesaire. Affınıza sığınıyoruz. Teşekkürler. Yani YouTube izin verse o küfür edenleri de yayınlarız. Biz çünkü doğru yaptığımızı, doğru konuştuğumuzu biliyoruz. Terbiyesizlik o küfür yazanlar yani. Evet, YouTube'da buna izin vermiyor. Değerli izleyicilerimiz görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.